Merhaba arkadaşlar. Bugün ihale ile aldığımız 1991 model Opel Vectra A kasayı CD modelini size tanıtacağım. Ufak tefek 10 senedir yatan araç. Üzerinden neler var neler yok, ne eksiklikleri var. Onu kısa bir video ile göstermek istedim size. Öncelikle bu araç 10 sene boyunca hiç çalışmamış, yatmış. Yani 2008 yılından beri, 2008 yılından bu yana bu araç çalışmamış. Hiçbir şekilde. Şöyle jantlarını biz kendimiz yeni taktık şu an. Normalde bunun üstündeki jantlar bunlar değildi. Bu jantları biz üzerine arkadaki bu bizim şu an aktif kullandığımız Opel Ascona model aracın üzerindeydi. Onun üzerinden Opel Vectra'ya ekledik. Yani bu Opel'de kullanacağız bu jantları. Şimdi şöyle kısaca bir aracı size göstermek istiyorum. Şimdi araç dediğim gibi 10 sene boyunca yattığı için koltuk döşemeleri haliyle çıtır çıtır ses geliyor. Yani içerisindeki süngerler sıcağı yiye artık kendini bırakmış. Şöyle oturayım. Göğüste şöyle koca bir çatlak var. Ondan sonra teybi yok. Teybi alınmış araçtan. Şuradaki güneşlikler yerinden çıkmış. Buradaki ışığımız çalışıyor mu çalışmıyor mu bilgim yok. Onun dışında henüz anahtarımız olmadığı için aracın anahtarı yoktu. Aracın anahtarını bugün basıp bir elektrik aksamını çalıştırmayı deneyeceğiz aracın. Dikiz aynasını da buraya bırakmışlar. Burada gördüğünüz gibi iç döşemeleri bayağı bir yıpranmış. Yani bunlar yenilenmesi gerekebilir. Kumandaları, düğmeleri, tuşlarında bir sıkıntısı yok. Vites geçişlerinde herhangi bir sorun yok. Gayet seri geçiyor viteslere. El freninde sorun yok. El freni gayet iyi tutuyor aracın. Şöyle sigorta paneli de burada. Bir de arka kısmı göstereyim size. Burası da aracın arka kısmı. Paspasları vardı aracın. Aracın paspaslarını attık. Çünkü çok berbat durumdalardı. Yani ayağını bastığında daha çok kirletiyordu aracın içerisini. Bu aracın arka kısmı, hoparlörler, üst ızgaraları çürümeye başlamış. Ondan sonra aracda LPG var. Şöyle göstermem gerekirse. Burada bayağı uzun, büyük bir LPG tankı var. Aracın bağcını açamadığımız için, anahtar olmadığı için bağcı açamıyoruz. O yüzden bağcı gösteremeyeceğim maalesef. Yani buralarda pek bir sorun yok. Koltuk dayamasıdır, şudur budur. Buralar sorunsuz. Şöyle dış kaportayı göstereyim kısaca. Bu aracın arka yüzü. Şurada çürük mevcut. Çürümeye başlamış. Burada da bir boya dökülmesi falan var. Şuralarda. Rüzgarlığın üzerinde bir deforme var. Şöyle göstereyim. Aracın stopları siyah olarak görünüyor. Bilmiyorum bu durum muayenede bize sıkıntı yaratır mı? Sanki yaratacak gibi hissediyorum ama. Şöyle buradan kapıyı da açalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de motor kısmını göstereyim size. Aracın. Bu arada sileceklerini de çıkardık. Çünkü onlar da artık ömrünü tamamlamıştı. Evet arkadaşlar, burası da motor kısmı. Burada gördüğünüz gibi bir performans hava filtresi var ama hava filtresinin bayağı bir ömrü gitmiş. Eski aküsünü çıkardık, yeni akü aldık. İşte anahtarımız gelince araca
marş denemesi yapacağız. Ya da elektronik aksamları çalışıyor mu çalışmıyor mu onun denemesini yapacağız. Şöyle radyatör suyunu biz yeniledik. İçinde radyatör suyu vardı onca seneye rağmen. Radyatör suyunu yeniledik. Fren hidroliği içerisinde yağı var. Yağına hiçbir şey olmamış 10 yıl boyunca. 10 yıl boyunca cam silecek suyu da içerisinde. Herhangi bir sıkıntı olmamış. Ama değiştirilmesi daha iyi olur. Ama şu yani tahminimce direksiyon hidroliği, bunun içinde yağ kalmamış. Bunun içindeki yağ tamamen bitmiş. Bu üst kapaklar oralarda yağ var. İşte damlayanlar. Onun dışında aracın motor kısmı geneli bu şekilde. Dediğim gibi henüz araca marş vurulmadı. Ama marş vurmayı düşünüyoruz. Anahtarımız çıktıktan sonra bir aracın yani araç kendine gelebilmesi babında düşünüyoruz. Şurada Opel logosu düşmüş, çıkmış. Evet arkadaşlar. Şöyle şuraları deforme olmuş. Şuraları deforme olmuş. Onun dışında birkaç işlemden geçecek. İleri vakitte daha da ayrıntılı videolar size atmaya çalışacağım. Takipte kalırsınız. Herkese iyi günler.